Merhaba, Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Amerikan polislerinin vazgeçilmezi olan donut'ı birkaç farklı şekilde yapacağız. Çok malzeme gözükecek ama göründüğü kadar karmaşık değil, emin olun. Kahvelerinizi hazırlayın ve ekran başına geçin. Öncelikle gereken malzemelerimiz için biz hamuru 2 ölçü yapacağız. Ama size vereceğimiz tarifte 1 ölçü olacak. Videoda da daha fazla gözükmesinden dolayı şaşırmayın. Hamur için gerekecekler: 440 gram tam yağlı ılık süt, 20 gram kuru maya, 90 gram erimiş tereyağı, 2 yumurta, 100 gram şeker, 28 gram tuz ve 860 gram un. Dediğimiz gibi bunlar çarpı 2. Her zamanki gibi açıklamalar kısmında da malzemeleri bulabilirsiniz. En uzun sürecek olan hamurumuz ile başlıyoruz. Donat hamurlarının 3 çeşidi bulunur: mayalı, kabartma tozlu ve fırınlanabilen. Biz bugün mayalıyı yapıyoruz. Videoyu beğenirseniz başka bir videomuzda da kabartma tozlu ve fırınlanabilen hamurla donat için bir video daha çekeriz. Yorum yaparak bizi haberdar edebilirsiniz. Öncelikle ılık sütümüzü mayaya ekliyoruz ve 5-10 dakika boyunca bekletiyoruz. Bu hem mayamız taze mi diye kontrol etmek için hem de taze ise aktifleşsin diye bir bekleme sürecidir. Biz ayaklı mikser ile yapacağız. Fakat biraz kol kuvvetiyle de miksersiz de rahatça yapılabilecek bir tarif. Hem donatları yemeden önce ufak bir spor da fena olmaz. Bekledikten sonra erimiş tereyağını, yumurtayı, tuzu ve unun yarısını miksere ekliyoruz. El ile yapıyorsanız unu tek seferde de ekleyebilirsiniz. 2 dakika kadar çırptıktan sonra hamur kancasını takıp unun kalanını ekliyoruz. 3-4 dakika kadar da yoğurmaya bırakacağız. Hamurumuz kaptan kolayca ayrılmaya başladığında yeterince yoğrulmuş demektir. Başka bir kabı güzelce yağlıyoruz ve hamuru içine koyacağız. Üstüne streç film veya nemli bir havlu ile kaplayıp 1 saat kadar uyutarak büyümesine müsaade edin. Hamurunuz başına geleceklerden habersiz bir şekilde uyurken glaze ve dolguyu yapmaya geçiyoruz. Vanilyalı glaze için gerekecekler: 130 gram pudra şekeri, çeyrek çay kaşığı tuz, 57 gram süt, 1 çay kaşığı da vanilya. Açıklamalar kısmında tam ölçü olarak yazacaktır. Pudra şekerini tuza ekliyoruz. Daha sonra sütü ekleyerek kıvam vereceğiz ve vanilyayı ekleyip biraz çırpıp kenara alacağız. Kenara aldıktan sonra çikolatalı glaze'e geçiyoruz. Çikolatalı glaze için gerekecekler: 115 gram çikolata, 56 gram sıcak su, 70 gram tereyağı, 260 gram pudra şekeri ve 1,5 çay kaşığı vanilya. Çikolatalı glaze için brownie videomuzdaki gibi benmari usulü kullanarak yapacağız. Büyük bir kapta çikolata, tereyağı ve pudra şekerini koyacağız ve biraz sıcak su ile erinmesine yardımcı olacağız. Erimeye başladığında vanilya ve kalan suyu ekleyeceğiz ve kullanana kadar ılık suda arada sırada karıştırarak bekleteceğiz. Eridikçe kıvam aldığını fark edeceksiniz zaten. Daha güzel bir görüntüye sahip olacak. Gördüğünüz gibi sıcak suyu da ekleyince kıvamını iyice aldığında kenara koyup beklemesine devam edecek. Fıstık ezmeli dolgu için gerekecekler: 200 gram krema ve 130 gram fıstık ezmesi. Fıstık ezmeli dolgu için kremayı kıvam alana kadar çırpıyoruz ve sonra fıstık ezmesini ekliyoruz. Biz kendi yaptığımız fıstık ezmesini kullandık. Dilerseniz farklı şeyler de kullanabilirsiniz fıstık ezmesi istemezseniz. Kremaya reçel veya başka şeyler ekleyip deneyebilirsiniz. Fıstık ezmesi kremada yok olana kadar karıştırın ve kremanız fıstık ezmesi tadı verdiğinde bırakabilirsiniz. Daha fazla isterseniz daha fazla fıstık ezmesi koyabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Çikolata dolgu için 200 gram krema ve 120 gram da çikolata lazım. Kremayı kaynar kıvama gelene kadar ısıtıp çikolatanın üzerine döküyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Karıştıktan sonra biraz dolaba koyun, soğutun ve daha fazla çırpmaya devam edin çünkü hemen kıvam alan bir karışım değil. Soğuttuktan sonra daha çok bu kıvam alacaktır. Bunu elle yapmanızı tavsiye etmem. Bir makinenizle ya da blenderınızla bile yapabilirsiniz çünkü çok zor kıvam alıyor. Şimdiki biraz daha farklı, elmalı çörek olarak geçiyor bu. Onun için gerekecekler: 1 elma, yarım çay kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı tarçın, 1 çimdik tuz, yarım yemek kaşığı nişasta, 200 gram pudra şekeri ve 120 gram elma suyu. Kabuğu soyulmuş elmayı küp küp kesiyoruz ve bir tavada limon, tereyağı, tarçın ve tuzla orta ısıda pişiriyoruz. Nişastayı ekleyip karıştırıp kenarda soğumaya bırakıyoruz.
Elmalı çöreklerin üstü için pudra şekerini elma suyu ile kıvam alana kadar çırpıyoruz. Tüm glaze işlerimiz bitince, yani aşağı yukarı 1 saat sonra, tüm sevginizi verip uyuttuğunuz hamurunuzun şişliğini söndürün. Yan gelip yatmak neymiş görsün. Daha sonra unlanmış tezgaha hamurunuzu alıp 1 santim kalınlığına incelene kadar mümkün olduğunca dikdörtgen bir şekilde açıyoruz. Biz aynı zamanda Long John, yani Sırık John adında verdikleri donat çeşidini yapacağımız için gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde de işaretledim. Bu ayırdığım kısmını elmalı çörekler için kenara alıyorum. Kalan hamuru bunun gibi bir kurabiye kesiciyle veya daha küçük bir donat elde edebileceğiniz donat kesiciyle mümkün olduğunca kesiyoruz. Burada hayal gücünüzü çalıştırabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İçini dolgulu yapmak istiyorsanız şu an gösterdiğim yapmanız gerekmiyor. Ama içini çıkarırsanız halka donatlar yaparken de içindekilerle birlikte ufak donat topları yapabilirsiniz. Kalan hamurları tekrar birleştirip tekrar açarak birkaç tane daha donat çıkarabilirsiniz. Ama bu diğerleri kadar güzel ve eşit yükselmeyecektir. Haberiniz olsun. Elmalı çörek için açılı olan hamura elma harcının yarısından fazlasını koyun. Sonra bir kütük gibi sarın. Biraz düzdükten sonra kalan elma harcını katın ve bir top haline getirmeye çalışın. Dışarı kaçan elma parçacıklarını tekrar hamurunuzun içine koyabilirsiniz. Tekrar kare haline getirdiğimiz hamurumuzu ufak kareler olarak 4-5 parça olarak kesmeye çalışacağız. Aldığımız parçaların kenarlarını içeri doğru yapıştırıyoruz. Ve diğerleriyle birlikte 1 saat boyunca üstü kapalı bir şekilde havlu veya başka bir tepsi yardımıyla mayalanmaya bırakıyoruz. Donatlarınız mayalanırken o sırada ayçiçek yağınızı 160 dereceye yükseltin. Isıyı mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Kabarmış olan donatlarımızı teker teker tencerenin içine çok kalabalıklaştırmadan koyuyoruz. İki tarafını da 1-2 dakika boyunca kızartacağız. Kızarttıktan sonra peçete kaplı bir fırın ızgarasının üzerine çıkaracağız. Böylelikle yağ çekmemiş olacaklar. Donat toplarını kızartmak biraz daha zor olabilir. Bir tarafı şişeceği için düzgün bir şekilde dönmeyebilir. Buna dikkat edin. Yoksa gördüğünüz gibi kare olan Long John'lar da aynı şekilde pişiyor. Elmalılar boş olanlara göre biraz daha uzun sürebilir. 5-6 dakika kadar sürecektir. Elmaları kızarttıktan sonra 10 dakika kadar biraz soğumaya bırakın. Üstüne elmalı glaze'i koyun ve ılıkken servis edin. Bu ılık yenen bir donat olduğu için ve çok da güzel bir donat olduğu için böyle tavsiye ediyoruz biz size. Ben bu elmalı çöreği ilk defa denedim ama gayet güzeldi. Bir donat yerine bunu verseler ben donatı aramam açıkçası. Kalan donatlar için hayal gücünüz size ne söylüyor ise onu yapabilirsiniz. Biz birazını vanilya kaplı, birazını düz çikolata ve birazını da Long John's, yani uzun John yapıyoruz. Long John'un tek farkı içinde çikolata kreması olması. Biz biraz değişiklik için birkaç Long John'u fıstık ezmeli krema ile yapıyoruz. Ve üstüne biraz da tuz servis ediyoruz. İçini doldurmak için şu an gösterdiğim gibi 2 delik yardımıyla yapabilirsiniz. İçinin dolduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Donat hamurunuz siz içine dolguyu sıktığınızda biraz kabarmaya, yani dolgunlaşmaya başlıyorsa demek ki içine dolgunuz girmiştir. Üstünü glazelemek için bu tabaktan daha geniş bir tabak yaparsanız daha kolay olacaktır. Bu şekilde biraz da tuzlayarak hafif bir ekşilik de verebilirsiniz. Biz seviyoruz. Tahminlerimizden daha fazla donat çıktığı için biz de bir yerden sonra iyice hayal gücümüzü çalıştırmaya başlıyoruz gördüğünüz gibi. Enfes donatlarımız hazır. İçeride ailemiz de sabırsızlıkla bunları beklerken biz önce sizlere göstermek istedik.
En beğendiğiniz donatı yorumlara bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.